Hadi birlikte bir düşünce deneyi yapalım. Bir arkadaşımızdan yeni tanıştığımız bir kişiyi tarif etmesini isteyelim. İlk arkadaşımızın kulağımıza şu özellikleri fısıldıyor. Zeki, çalışkan, dürtüsel, eleştirel, inatçı, kıskanç. Bunu duyduğumuz anda zihnimizde hemen zeki ve başarılı birinin portresi canlanıyor. Sonra inan ki inatçı gibi olumsuz sözcükleri de duysak bile aklımızda ilk zeki ve çalışkan vurgusu daha güçlü kalıyor. Şimdi başka bir arkadaş aynı kelimeleri tersten sıralasın. Kıskanç, inatçı, eleştirel, düstursal, çalışkan, zeki. Kelimeler hala aynı. Sadece sıralama değişti. Bu kez ise ilk kelimeler olumsuz başladığı için zihnimiz bize daha karamsar, şüpheci bir kişilik çiziyor. Görüldüğü gibi aynı kelimeler farklı sırada beyne yerleşince bambaşka bir izlenim oluşturuyor. Aslında bu hayali tez gerçek bir deneyde de sınandı. 1946'da sosyal psikolog Solomon Asch katılımcıları iki gruba ayırıp birinci gruba zeki, çalışkan, dürtüsel, eleştirel, inatçı ve kıskanç. İkinci gruba ise aynı özelliklerin tam ters dizisi olan kıskanç, inatçı, eleştirel, dürtüsel, çalışkan ve zeki listesini okuttu. İki gruba da söylenen özellikler özünde aynıydı. Tek fark okunuş sıralamalarıydı. Ancak sonuç şaşırtıcıydı. Birinci grup oluşturanlar kişiyi çok daha olumlu bir dille tanımlarken ikinci grup daha olumsuz bir profil çizdi. Örneğin zeki ve çalışkan sıralamasıyla başlayan grup o kişiyi yetenekli bulmuş, kıskançla başlayan grup ise aynı kişiyi sorunlu biriymiş gibi algılamış. Bu farkın sırrı beynimizin ilk duyduklarına verdiği aşırı önemde yatıyor. Psikolojide buna öncelik etkisi diyoruz. İlk duyduğumuz bilgiler tüm algımızı belirgin şekilde şekillendiriyor. Aşta deney sonucunda bu duruma dikkat çekerek ilk duyulan bilgi sonraki tüm algıyı belirler demiş ve olayı öncelik etkisi olarak adlandırmış. Yani ilk özellikler pozitif ise kişi daha olumlu, ilk özellikler negatif ise kişi daha olumsuz görülüyor. Şimdi kendi hayatımıza dönelim. Biz de yeni tanıştığımız birinden ilk birkaç özellik duyduğumuzda hemen bir imaj oluşturuyoruz değil mi? Demek ki ilk duyduklarımıza öyle takılıp kalıyoruz ki sonraki kelimeleri ikinci plana atabiliyoruz. Oysa bu deney bize gösteriyor ki hepimiz aynı tuzağa düşebiliyoruz. Belki bir dahaki sefere birine dair ilk duyduğumuz tek kelimeyle yetinmek yerine diğer özelliklerine de kulak vermeliyiz. Unutmayalım, ilk sözcükler yanıltıcı olabilir. Gerçek hikaye çoğu zaman sonradan ortaya çıkar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.